Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü dostlarım. Hem yapımı çok kolay hem de çok şık bir bluz öreceğiz bu videoda sizlerle. Bluzda kullanacağım ipim %100 koton ipler, bir de simle karışık koton ipleri olacak. Bu ipleri ben sevgili Bilhayal Hobi Meryem Hanım'dan temin ettim. Bunlar bizim çok yakında Bodrum'da örgü kampında kullanacağımız projeler için hazırlanmış iplerdi. Ben öncesinde deneme fırsatı buldum. Bir kez daha teşekkür ediyorum sevgili Meryem Hanım'a. Siz de Bilhayal Hobi Instagram'dan takip edip hem ipleri görebilir hem de birçok markaya da bünyelerinde ulaşabilirsiniz. Bu bluzun bedeni 36-40 beden arası olacak. Çünkü bu defa kendime çalışıyorum. Sizlere de örerken büyütebilme fikirlerini yapım aşamalarında iletmeye çalışacağım. Özellikle videonun sonunda bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. 5 tane simsiz koton ip, 5 tane de simli koton ip kullanıyorum. Tamamladığında kaç gram ip gittiğini de size söyleyeceğim. 2 tığ kullanıyorum. 2,75 ve 3 milim. 2,75'i sadece ön ve arka parçaların başlangıç kısımlarında kullanacağım. Birazdan zaten nasıl ilerlediğimizi göreceksiniz. Öyleyse beraberce yapım kısmına geçelim. Örmeye başlamadan önce şöyle benim bitirmiş olduğum tek parçayı size göstermek istedim. Biliyorsunuz iplerimden bir grubu normal kotonken diğeri simli ipti. Bunu tekrarlarken de örgüde 3 sıra kafes, 1 sıra trabzan ama simli iple ördüm. Başlangıcını da siz dilerseniz zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben zincir çekmeden farklı bir teknik kullandım. Az sonra hangi teknik olduğunu sizlere göstereceğim. Bunu yukarıya kadar tekrarladım. Nasıl tekrarlıyorum? 3 sıra kafes, 1 sıra trabzan, 3 sıra kafes, 1 sıra trabzan mantığında devam ediyorum. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 üçlü kafes grubuyla tamamlayınca bitirip omuz, kol kısımlarına geçtim. Ben çok uzun bir bluz örmüyorum. Siz örmek istiyorsanız daha uzununu benim üstümde gördüğünüzden yapacağınız şey kafes ve trabzan sıralarını biraz daha fazla örmek ve enini daha geniş örmek isteyen arkadaşlarım, ki birazdan parçanın ölçüsünü de vereceğim. Siz benim başladığım kurulum sayısını, ki 100 ile başlayacağım ben, siz dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Benim bluzumun eni tam olarak şu aşamada 43,5 santim. Şu boyun kısmından uzunluğu ise 38 santim. Bunu bırakayım buraya, aklınızda bulunsun. Siz de ona göre parçanızı büyütür ya da hani ufak bir çocuk için de örüyorsanız küçültebilirsiniz. Çünkü benim bluzum yani şu 36-38 bedene ziyadesiyle olacaktır. 38 üstü ya da daha salaş örmek isteyenler verdiğim sayıları hem enine hem boyunu arttırması yeterli. Öyleyse hemen ben zincirsiz nasıl başlıyorum göstereyim. Bu arada küçük tığa geçtiğimi yeniden hatırlatmak isterim. Bir zincir, bir ilmek çıkartıyorum, üstüne 2 zincirimi çekiyorum. Daha sonra ilk çekmiş olduğum zincirin içine batıp içinden bir adet ilmek çıkartıyorum.
Önce bu ilk son çıkardığım ilmeği, daha sonra ikisini birden örüyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz boşluk, bakın şu boşluğa çalışacağım. Tekrardan geri dönüp onun içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Önce son çıkardığım ilmeği, daha sonra ikisini birden örüyorum. Bu defa da batacağım yer tam olarak buradaki boşluk. Hemen içine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Son ördüğüm ve ikisi. Bu şekilde bakın. Gayet düzgün ilerleyeceğim. Battım. İlmeğimi çıkardım. Önce tığda ilki, daha sonra ikisi. Kaç tane olduk şimdi? 1, 2, 3, 4. Bunun gibi 100 tane yapıp, yani benim bedenime uygun olarak 100 tane yapıp geliyorum. Dediğim gibi siz de lütfen kendi bedeninize, çalışmak istediğiniz kişinin bedenine göre zincir sayınızı ayarlayınız. Fazla zincir çektiğinizi düşündüğünüzde, yani fazla zinciri bunu ayarlamakta fayda var. Gerekirse buradan tersten sökerek toparlamanız mümkün. Çok basit bir şekilde buradan bir iki tanesini söküp tekrardan düğüm yaparak sıkıştırabilirsiniz. Hemen ne yapıyorum? Bakın artık burada batacağım yer kendisini bana zaten gösteriyor. Bakın şurası hemen sonuncu, bu boşluk, battım. Tekrardan boşluğa battım. Öyleyse 100 tane yapıp geliyorum. Bakın şuradan nasıl düzgün ilerlerken aynı yere 2 kere batmışım. Onu gördüm. Hemen hatanızı da zaten gösteriyor size. Aynı yere batınca fazladan onu görebiliyorsunuz. Batmam gereken yer şu sondaki. %100 adete sayıyı tamamladım ve hemen artık üste çıkıp kafes sıramı kurmaya başlıyorum. Bunun için de ilk olarak 4 zincirimi çekeceğim. Şöyle döndürüp hemen içinde bulunduğum sık iğneyi saymadan yanındakine atlıyorum. Onun yanındakine, yani yanımdakinin yanındaki olmuş oluyor. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanımdakine atlayıp yanına bir tane ikili trabzan. Bir zincir atla, yanındakine bir ikili trabzan örelim. Sıranın sonuna kadar da aynı mantıkla devam ediyorum. Bu arada hatırlatmak isterim. Modeli üste kurarken 3 milim tığa geçiş yaptım. Sadece alttaki başlangıç kısmında 2.75'i kullandım. Ara numaranız yoksa 2.5'la da örebilirsiniz alt kısmı. Burada anlaşılmayan bir şey yoktur. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip geliyorum. Sona geldim kafes sıramın. Sonuncu kafesimi de örüyorum. Toplamda 50 tane kafesim olmuş oldu. Şimdi hemen yine bunun üstüne 4 zincirle yükselip çevirdikten sonra buradaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örüyorum. Yine arada bir zincirim var. Her bir trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örerken arada hep bir zincirle devam ediyorum. Bu
bu sıra ve bir üst sırayı aynı şekilde aynı renk ipimle devam edeceğim. Bu sıranın da sonuna geldiğimde zincirle burada yükselip döndüğüm yer vardı. Buradaki bir zinciri atlıyorum. Hemen yanındaki zincirin içine yine ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip yükselip döndürdüm. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan örerek ilk kafesimi oluşturuyorum. Tekrardan bir zincir çektim. Buraya geldim. Kafes sırasının üçüncüsündeyim. Yani gri ipimli olan son sıradayım. Daha sonra bir üste çıkıp trabzan, sadece trabzanları öreceğiz. Bu sıranı tamamlayıp devam edelim. Simli iple trabzanlı sırayı da tamamladım. Şimdi tekrardan 3 sıra kafesi örmekte. Bunun için de sıradaki rengi alıyorum. Diğer parçayla aynı renklerle devam ettiğim için oradaki düzeni devam ettiriyorum. Sıra su yeşilinde. Buradaki ilk trabzanımı bulup tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve yanındaki trabzanı atlayıp hemen buradaki 3. trabzanın içine batarak bir ikili trabzan örerek ilk kafesimi tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine yanındakini atlayıp onun yanındakinin tepesine bir ikili trabzan. Yani aslında bir altın altında ördüklerimin aynısını tekrarlayacağım. Hiçbir fark yok ve model yukarıya doğru aynı şekilde devam edecek. Dediğim gibi daha uzun örmek isteyenler sayılarını burada arttıracaklar. Ben 10 tane şu üçlü grupları oluşturarak üste doğru tamamlayacağım. Benim için ideal uzunluktur. Çok uzun istemiyorum çünkü. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Bu mantıkla istediğim uzunluğa gelene kadar öreyim. Daha sonra kol ayrımını ve bedeni birleştirmeyi beraberce görelim. İkinci parçamı da aynı 10 sırada tamamladım. Şimdi bu parçanın diğer parçadan farklı olarak omuz kısmı, şu yukarıda omuza gelen kısmı henüz örülmedi. Çünkü burayı beraberce yapacağız. Bunun için örmüş olduğumuz parçanın sağ ve sol kutucuklarından 11 taneyi sayıp ayıracağız. Şöylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 taneyi sağ tarafta bırakacağım. 11 taneyi de diğer tarafta. Bu ayrımı yaptıktan sonra her iki tarafta ayırmış olduğum kafeslerin içine trabzanları öreceğim. Çünkü 3 sıra kafes örgüsünü bitirdim. Sırada trabzanlı kısım var. İlmeğimi çıkarttıktan sonra hemen buradan geliyorum ve takip ettiği, bakın buradaki trabzan sıralarımın hep ön yüzü. Ön yüzü ne taraftaysa ona göre takip ediyorum. Ön yüzünün olduğu kısmı çevirip aynı yerden düz olarak örmeye başlıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3'ü sayıp üçüncünün içine batıp bir ikili trabzanımı öreceğim ve kafesin içine ikili trabzan, trabzanın tepesine ikili trabzan. Bu mantıkla ayırdığım kısma kadar 11 tane kafesi dolduralım. Diğer tarafı da örerken hemen burada ayırdığım kısmın başına batıyorum. Aynı diğer tarafı ve bütününde uyguladığım teknik ile örmeye devam ediyorum. Buranın da sonuna kadar.
İki tarafında trabzanlı sırasını bitirdikten sonra şimdi yine sadece bunun üstüne çalışacağım. Yani şu parçada da size gösterebilirim. Kafes örgüsünü yapacağız. Parçanın bütününde olduğu gibi. Bunun için de ilk olarak hemen ilmeğimi çıkartıyorum ve kafesimin örümüne başlıyorum. Önce 3 sıra burayı tamamlayacağım. Daha sonra 3 sıra diğer tarafı öreceğim. Ve tekrardan trabzanlı sırayı örerken bunu buradan başlıyorum kafesini örmeye. Bunu da buradan kafesini örmeye başlayacağım. Ya böyle gidip geleceğim. Hemen burasından batıp şöyle göstereyim size. İlk trabzanın üstüne batacağım. Şöyle alalım. Arada biliyorsunuz kafeslerde bir zincirimiz vardı. Bir trabzanı atlayıp diğer trabzanın tepesine bir ikili trabzanı örüp yeniden aralarda bir zinciri çekip kafesleri oluşturacağım. Her iki tarafta da aynı mantıkla. 3 sıra tamamlayalım. Eğer ilk parçayı örüyorsak benim burada yaptığım gibi üçlü kafesin üstüne sıradaki rengimle yine trabzan sırasını örüyor olmak olacak. Ancak bu parçayı bitirip şöyle hemen karşıma alıyorum. Diğer devam ettiğim parçadaysam ve sıra buna geldiyse artık bununkini örerken karşı parçayla birleşmeye başlıyor olacağım. Bunun için de hemen şöyle bunu örerken buradaki trabzanlara birleşiyor olacağım için bu da benim yanımda duracak. Ve ben ilk olarak ilmeğimi çıkartıp nasıl hem örüp hem birleşiyorum size göstereyim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra buradaki ilk trabzanımın tepesine ilk trabzanı örüp tığdan çıkıyorum. Karşıdaki ilk trabzanın tepesine yine batıp bu ilmeğimi içinden geçirdikten sonra geliyorum tığın üstüne ip alıp burada kafesin boşluğuna bir ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığımdan çıkıyorum. Buraya batıp içinden geçiriyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüp yine tığımdan çıkıp burada karşıdaki denk gelen trabzanının içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hem bu parçanın ikili trabzanlarını örüyor olacağım hem de artık diğer parçayla birleşiyor olacağız. Sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Sonuna kadar aynı gösterdiğim şekilde birleştirdim. Şimdi bunu burada kesiyorum. Hemen bakın omuz kısmında gayet düzgün bir şekilde birleşmiş olduk. Bunu burada kesiyorum. Dediğim gibi buradakine başlayacağım. Aynı şekilde hiçbir farkı yok. Diğer tarafı nasıl birleştirdimse burada da bir tane trabzan ilmeğimi çıkartıp ilk trabzanımı örerken karşıya birleşmeye başlayacağım. Buradan hemen yine buraya tepesine geliyorum batıp ilk trabzanımı ördüm çıktım. Buradaki ilk trabzanın tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Bunu da sonuna kadar birleştirelim. Çıktım bakın ikinciyi buldum. Karşılıklı denk gelen trabzanlara birleştirmek çok önemli. Sayılarda bir hata olmasın. Her iki tarafında omuz birleştirme işlemini tamamladıktan sonra artık sırada iki tane etek ucumuz var. O iki etek ucunun işlemini yapmakta. Önce sık iğne ile bir sıra geçeceğim. Daha sonra da yarım trabzanla bir sıra geçeceğim ve etek ucunun işlemlerini tamamlamış olacağım. Daha sonra yan taraflarda bir de boyun çevresinde yapacağımız işlem var. Aslında burada yaptığımı her tarafta
aynı şekilde uygulayacağım ama yanlarda uygularken aynı zamanda karşı tarafla kol altıyla birleşmeye de başlamış olacağız. Öyleyse ilk olarak etek ucumuzla devam edelim. Aldığım ipimi şu şekilde önüme etek ucunu çeviriyorum. İlmeğimi çıkartıp sık iğnelerimi örmeye başlayacağım. Şöyle ki bunu hemen şöyle yatırayım. Buradaki ilk boşluğuma batıyorum ve ilk sık iğnemi ördükten sonra sırasıyla bakın burada altta zaten batacağım nokta bana kendini gösteriyor. Bakınız. Şuradaki boşlukların her birine batıp bir sık iğne öreceğim. Her iki tarafta da, her iki etek ucunda da aynı işlemi yapacağım. Bunu belirtmek isterim. Bu şekilde. Bunu burada tamamlayıp diğer tarafa geçeceğim. Onun da yine ön yüzünü çevirip oradan öreceğim. Öyleyse sık iğneli etek ucu çalışmamızı tamamlayalım. Her iki etek ucunu da aynı şekilde sık iğne ile geçtikten sonra şimdi sırada yarım trabzanlarla geçiş var. Aşağıda örmüş olduğum her bir sık iğnenin üstüne yarım trabzan öreceğim. Yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz teknik, tığın üstüne ipimizi alıyoruz. Battım. İlk sık iğnenin tepesine ilmeğimi çıkarttıktan sonra hepsini bir örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Sıradaki sık iğnenin üstüne batıp hepsini bir örüyorum. Yine tığın üstüne ipini alıyorum. Hepsini bir örerek bu sıradaki işlemi de böylelikle tamamlayacağım. Bu göstermiş olduğum tekniği diğer etek ucuna da uyguladıktan sonra yanlardan kol evini oluşturarak aynı şekilde birleştireceğim. Ben bir tarafın işlemini tamamlayayım, diğer tarafı o kısmın üstünde göstererek beraberce örelim. Etek ucunu tamamlayayım öncelikle. Şöyle göstereyim. Bu şekilde devam ediyorum. Ben bir tarafı bu arada bakın hem kenarından birleştirdim hem de şu kolunu yaptım ama yakayı henüz geçmedim. Yakayı birlikte geçeceğiz. Böyle kolun etrafına biraz böyle efekt vermek istedim. Hoşuma gitti. Şimdi sırada bu tarafı örmek var. Bakın burada göstermek istiyorum nasıl ilk olarak başlıyorum. İlk olarak sık iğne ile başlayacağım. Nasıl öreceğim sık iğnemi? Pudra ipimle hemen ilmeğimi çıkartıyorum ve ilk sık iğne ördüğümde herhangi bir birleşme işlemi olmayacak. Buradan başlayacağım. Sık iğnemi örmeye hop dönüp ta buraya gelene kadar boydan boya bir sık iğne geçişi yapacağım. Şurada üstünde hemen göstermekte istiyorum nasıl yaptığımı. Şimdi buradaki yeşil olan kısmın içine batıp bir sık iğne örüp aynı boşluğun içine bir tane daha sık iğne örüyorum. Daha sonra şuradaki boşluğa atlıyorum, bir sık iğne örüyorum. Daha sonra buradaki gri'nin içine, şuradaki gri'nin içine örüp bundan sonra trabzanları hep içine 2 tane sık iğne. Şuradaki trabzan dibi ve başı oluyor. Yani bunun başı bunun dibi olmuş oluyor. Oraya batıp bir sık iğne. Tekrardan şöyle şurada da göstereyim. Tekrardan kafes boşluğuna 2 sık iğne. Daha sonra bu dibi dediğim yere batıp birinin dibi birinin sonu ya. Oraya batıp bir sık iğne. Daha sonra boşluğa geliyorum. 2 tane sık iğne. İşte aynı bu mantıkla bakın buraya da geldim. Simli ip kısmında da aynı dibine battım. Boşluğun içine de geldim. Battım, ördüm. Daha sonra tekrardan diplerine battım. Düzgün bir şekilde sık iğnelerimi örerek
Böyle kolu da dolaşacağım. Böyle döneceğim. Burada bitireceğim. Sonra ikinci sırada yarım trabzan sırasında da birleşmeye başlayacağız. Sık iğne sırasını tamamladım. Şimdi şurada size göstermek istediğim bir şey var ki kol birleştirme yapacağım yer bu gümüş, yani simli gümüş rengi olan ipin başlangıcından birleşme yapacağım. Yani ben şimdi hiç birleşmeye başlamadan dümdüz ilk olarak bu üstteki kapağın hop böyle geleceğim, yarım trabzanlarla döneceğim. Ta ki arkaya bu gümüşün başına geldiğimde artık örerken burayla birleşmeye başlıyor olacağım ve aynı zamanda da kol evimi oluşturmuş da olacağım böylelikle. Buraya kadar hiçbir farkı yok. Aynen şimdi birazdan size göstereceğim gibi örüp devam ediyorum. Şunu şöyle ipi arkaya alıp üstünü öreyim. Altta örmüş olduğum her bir sık iğnenin tepesine batıp yarım trabzanlarımı örmeye başlayacağım. Yarım trabzan dediğim tığın üstüne biliyorsunuz ipimizi almıştık. Bunu zaten etek ucunu örerken göstermiştim. Aynısını burada uyguluyorum. Dediğim gibi her bir şöyle içinden hepsini geçiriyorum. Bakın şunu da şöyle almak için öne alayım, üstüne örerek gizleyeyim. O gümüşlü kısmın başına kadar bu şekilde devam edip her sık iğnenin üstüne örüyoruz yarım trabzanlarımızı. Sözünü ettiğim şekilde buraya kadar bakın örerek geldim. Gri'nin başı benim için, bu gri ile başladığım, simli iple başladığım yer benim için başlangıç noktasıdır dedim. Bakın çünkü burada kolu oradan itibaren birleştirmeye başladım. Burada da aynı şekilde artık parçayı katlayarak önüme alıyorum ve hemen karşılığı olan bu gri kısmı buluyorum ve onun baş kısmındaki şu trabzan, bakın şurayı buldum. Bunun baş kısmındaki yarım trabzanla da birleşmeye başlayacağım. İlk olarak gelip oraya yarım trabzanımı örüp tığdan çıkıyorum ve hemen şöyle bakın takip ederek gelip buradaki yükseldiğim ilk trabzanı bulup yarım trabzanıma tabii ki içinden geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin üstüne yarım trabzanımı örerken tığdan çıkıp karşısına denk gelen yarım trabzanın tepesinden batıp ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan tığın üstüne ipimi aldım. Sıradaki sık iğnenin içine bir yarım trabzanı örüp çıktım tığdan ve sıradakinin ilmeğin tepesinden batıp ilmeğimi geçirdim. İşte etek ucuna kadar, aşağıya kadar bu parçamızı bu şekilde birleştireceğim. Böylelikle formunu bluzumun vermiş olacağız. Ancak formu verdikten sonra kolun etrafındaki fırfırlı kısmı beraberce örüp oyunu da tamamladık mı etrafına geçip bluzumuz tamamdır. Etek ucuna kadar bu mantıkla devam edelim. Birleşerek sonuna kadar geldim. Burada artık son 2 tane sık iğnem kaldı. Hemen sırasıyla karşılıklı onları da birleştiriyorum. Sonuncuyu örerken çıkıp tığımdan sonuncu yarım trabzanın da tepesine batıp ilmeğimi içinden geçirdikten sonra güzelce kitleyip kesiyorum. Yandaki birleştirmeyi de böylelikle tamamlamış oldum. Şimdi sıra kolu aynen bu şekilde fırfırını oluşturmakta. Bunun için de yapacağım tek bir işlem var. Zemindeki yarım trabzanların her birinin üstüne bir adet ikili trabzan örerek ilerleyeceğim. Hemen kol altına geldim. Şuradaki görmüş olduğum ilk boşluğa batıyorum. İlk önce ilk trabzanımı örüp daha sonra aynı boşluğun içine batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Daha sonra yanındaki yarım trabzana battım. Aynı yarım trabzanın tepesine 2 tane
ikili trabzan. Bütün kol çevresini bu mantıkla geçip aslında kol ağzını da tamamlamış olacağız. Şöyle hemen göstereyim. Bu koldaki şu fırfır görüntüsünü elde etmek için daha yoğun fırfır isteyenler daha uzun da yapabilirler. Aynı boşluğun içine daha sık da batabilirler. Bu boşluğa kadar tam tur dönüp gelelim. Sona geldim kol kısmında da. Buradaki boşluk, son boşluğun içine de yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Pardon, şuradan ilmeği geçirelim. İlk trabzanın örmüş olduğum tepesine battım. Arasından kaydırarak geçirip kilitledikten sonra kolu da tamamlamış olduk. Şimdi sırada boyun kısmını örmek var. Bunun için de hemen şu kısmı önüme alıyorum ve sık iğnelerle yine ilk olarak geçeceğim. Sonra yarım trabzanla da örüp bitireceğim. İlk olarak yine pudra rengimi alıp şöyle herhangi bir kol kısmından başlamayı tercih ediyorum. Şuradan. Şu geçişi çünkü size göstermek istediğim için. Orada her bunun gibi 4 tane biliyorsunuz. Bir burada, bir tam arkasında, bir burada, bir de burada. 4 tane geçişimiz olacak. 4 geçişte de aynı şekilde öreceğim. Diğer taraflarda hiçbir farkı yok. Şimdi şunu önüme aldım. Şöyle tepe noktasından şuradaki pırıltılı kısımdan başlarken şuradaki trabzanın içine battım ve 2 tane sık iğne örüyorum. Güzelce toparlayarak da burada bir geçiş yapacağım için gözünüze nasıl güzel gözüküyorsa buna da lütfen dikkat edin. 2 geçtim. Şimdi buraya gelirken de sadece trabzanların içine örerek bir geçiş yapıyorum. Sık iğnelerimi. Bir toparlama yapmak istediğim için her bir trabzan boşluğuna sık iğne yapıyorum. Bu kısma geldiğimde de şimdi bir tane buraya örüyorum. Bu trabzanın içine, daha sonra buraya bir tane örerken şu şekilde çıkıp tığda tutuyorum ve hemen şu mavi kafes boşluğuna gelip oraya da şöyle bir keserek örgü yapıyorum. Yani bir daha göstermek isterim. Şimdi buradaki yeşildeki bir taneyi ördüm. Tam dönüş kısmındayım. Bakın boyundaki. Şimdi bir tane ilmeği şu şekilde çıkartıp tığımda tuttum. Daha sonra buradaki maviye geldim. Orada da o şekilde çıkıp 3 ilmeği birden örüp artık buraya geldiğimde örme şeklim bir tık değişiyor. Trabzanların tepesine bir sık iğne, bir kafes boşluğuna. Bir trabzan tepesine, bir kafes boşluğuna. Bu şekilde diğer toparlayacağım kısma kadar örelim. Şöyle de göstereyim size o kısmı tam olarak. Yakayı buraya kadar dolanıp geldim. Şimdi yine toparlayacağım kısımdayım. Buradaki kafesten bir ilmek çıkarttım. Hemen buradaki yeşile de batıp tam trabzanın ortasına batmam gerekiyor. Şöylece bir tane de buradan ilmek çıkartıp üçünü bir ördüm. Daha sonra hemen aynı boşluğun içine bir tane daha sık iğne örüp diğer trabzan boşlukların içine 2'şer tane sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar da aynı mantıkla öreceğim. Dönüşlerde nasıl toparlama yaptığımı gösterdim. Bu sırayı tamamlayıp yarım trabzanlı sıramıza geçelim. Sık iğneli kısmı tamamladıktan sonra şimdi yarım trabzanlı kısmı öreceğiz yakanın. Aynı şekilde yine ilmeğimi çıkartıp şöyle göstermek istiyorum. Yine burada omuz kısmından başlayacağım örmeye. Tığın üstüne de ipimi aldım.
herhangi bir sık iğneye batıp artık yarım trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Her bir sık iğnenin üstüne. Bu şekilde şu aşağıya kadar geleyim. Orada minik bir dönüşte bir kesme daha yapacağım. Onu da göstermek istiyorum. Şuraya geldiğimde şimdi buraya geldiğimde tığın üstünde ipim var. Bir kere battım. İlmeğimi çıkardım. Yine tığın üstüne ipimi aldım. Şuradaki boşluğa da bir kere battım. Aldım ve hemen yan taraftaki kısma gelip yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Burada yapmış olduğum şu toparlamayı diğer kısımlarda da aynen yapacağım. Yani diğer kısımlar dediğim gene şurası, bunun arkası ve tam bunun arkası. Başka da hiç farklı bir teknik yok. Başladığım noktaya kadar kalan 3 noktada kesimi yapıp yarım trabzanlarla yaka kısmını tamamlayacağım. Öyleyse başladığım noktaya kadar örüp geliyorum. En sevdiğimiz kısım finale yine geldik. Hemen aklımdayken sizlerden o güzelim kalbinizi rica ediyorum. Beğendiğinizde yorum yapıp şöyle bir beğen tuşuna dokunmayı unutmayın efendim. Tekrar söylüyorum. Gerçekten benim için çok kıymetli yaptığınız beğeni ve yorumlar. 36'dan 40 bedene kadar uygun olacak bluzumu, bu tatlış bluzumu bitirdim. İnce yazlık bu koton iple gerçekten şahane düştü. 200 gram bile değil, yani 190 gram geldi tarttığımda kullandığım ip. Siz de tabii ki kullanacağınız ipe göre bu adet gramaj değişebilir ama çok az ip gittiğini söyleyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beden büyütmeyi başta da söylediğim gibi zincirimizi alt kısımdaki kısmı kurarken ben 100 kurdumsa siz 100, 110, 116 falan diyerek arttırabilirsiniz. Çift sayılarla giderseniz çok daha makul olacaktır ölçüyü oturtmanız. Daha doğrusu üstündeki kurulumu oturtmanız. Aksi halde zaten fazla açıkta sık iğne kalırsa yandan söküp toparlamanız da mümkün. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.